Kaos ortamında düşünceleri ve davranışları üzerinde kontrol sahibi olmak için etkili çerçeveler arayan insanların sayısı arttıkça öz disiplin ve metanet son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladı. Kendi kendine hakim olma, duygusal düzenleme, yansıma ve amaç gibi temel metanetli değerler zamana karşı dayanıklıdır, ancak bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya koymak bağlılık gerektirir. 2000 yıl önce Roma İmparatoru Marcus Aurelius, günlük alışkanlıklar ve zihniyetler yoluyla metanetli ideallerin somutlaştırılması üzerine kapsamlı kişisel yazılar kaleme aldı. Kişisel sorumluluk oluşturma, net bir şekilde algılama, enerjiyi doğru bir şekilde odaklama, yıkıcı dürtülerin üstesinden gelme, zorlukları kucaklama ve özverili bir şekilde katkıda bulunma konusundaki eskimiş rehberliği, olumlu kişisel dönüşümü arzulayan herkesin o zaman ve şimdi erişebileceği yolları ortaya koyuyor. Stoacılar, zamanımızın ve zihinsel enerjimizin büyük kısmını yalnızca doğrudan kontrol etme veya etkileme gücümüz dahilinde olan şeylere yatırmamız gerektiğine inanıyorlardı. Marcus Aurelius'un belirttiği gibi, bugün kaygıdan kurtuldum ya da hayır, onu bir kenara attım çünkü o benim içimdeydi, algılarımdaydı, dışarıda değil. Söylentiler, önemsiz eleştiriler, kararsız şanslar veya başkalarının bizim dikte edemeyeceğimiz işleri gibi dış faktörler hakkında endişelenerek çaba harcamanın anlamsız olduğunu biliyordu. Enerjiyi yalnızca değerlerimizle ve hedeflerimizle uyumlu amaca yönelik eylemlere yönlendirerek öz disiplin için gerekli zihniyeti ve alışkanlıkları geliştiririz. Üzerinde kontrol sahibi olduğumuz ve Marcus Aurelius'un uzmanlaşmamızı tavsiye edeceği bazı alanlar arasında yargılarımız, dürtülerimiz, arzularımız, fikirlerimiz ve bakış açılarımız yer alır. Duygusal düzenleme, yansıtıcı düşünme, uyum sağlama ve dürüstlük gibi beceriler de etki alanımıza girer. Bu alanlarda her gün disiplinli uygulamalara ve kendi kendimizi düzeltmeye kendimizi adayabiliriz. Ve zorluklar ortaya çıktığında Marcus Aurelius'un liderliğini takip ederek kendimize şu soruyu sorabiliriz. Bu olanlar sizi adaletle, cömertlikle, öz denetimle, akıl sağlığıyla, sağduyuyla, dürüstlükle, alçak gönüllülükle, açık sözlülükle ve bunu mümkün kılan diğer tüm niteliklerle hareket etmekten alıkoydu mu? Bir insanın doğası kendini gerçekleştirmemizdir. Değilse çabalarımızı yalnızca kontrolümüz altında olana odaklayarak devam etmeliyiz. Marcus Aurelius ayrıca kontrol edilmediği takdirde öfke, kırgınlık, kaygı veya keder gibi yıkıcı duyguların mantıksal kontrol merkezlerimizi baskı altına alma tehlikeleri konusunda da uyardı. Şöyle dedi: tutkular felç eder. Yalnızca net düşünceye dayalı eylem kontrolü size geri verir. Stoacı ve kendine adamış bir yazar olarak Marcus Aurelius, bu yorucu durumlara karşı koymak için yazılı mantıksal alıştırmalar kullanılmasını önerdi. Mesela kırıldığında öfkeyle mücadele ediyorsa şöyle sorular sormayı önerdi. Bu ne kadar önemli? Kızgın kalmanın ne faydası olacak? Tepki vermeden önce büyük resme objektif olarak bakmayı teşvik etti. Veya kaygıya kapılmışsanız, rahatsızlığa neden olan varsayıma dikkatli bir şekilde meydan okumak ve onu geçmiş kayıtlara dayalı daha olası sonuçlarla değiştirmek, duygusal düzenlemeyi yeniden sağlayabilir. Bunun gibi rasyonel düşünce deneylerine düzenli olarak katılmak, bilge zihnimizin olumlu alışkanlıklar oluşana kadar geçici irrasyonel duygusal dürtüleri geçersiz kalmasına izin vererek öz disiplini geliştirir. Marcus'un dediği gibi, şimdi size yeni gelen her şeyin nasıl eskiyeceğini sürekli aklınızda tutun. O zaman bunlara çok fazla değer vermeyeceksiniz. Ani tepkiler değil, zaman ve dengeli bakış açısı öz kontrol gerektiren eleştirel yargılara yol açmalıdır. Marcus Aurelius her güne şu sözlerle başlar. Bugün her şeyi kaybedebilirim. Ölümsüzlük üzerine bilinçli olarak düşünmenin ve bu anı takdir etmenin ve öz disiplini harekete geçirmenin bir yolu olarak hayatın kendisi de dahil olmak üzere her şeyin geçici doğasını kabul etmenin önemine sıkı sıkıya inanıyordu. Latince'de öleceğinizi unutmayın anlamına gelen memento mori onun dünya görüşü için çok önemliydi. Ortak ölümlülüğümüz ve anlam peşinde koşmak için kısacık penceremiz üzerinde içtenlikle düşündüğümüzde bir günün zorlu görevlerinde rahatsızlığa veya uyuşukluğa katlanmak daha katlanılabilir ve anlamlıdır. Bu olgu hakkında doğrudan Marcus'tan alıntı yapmak gerekirse, kendinizi ölü olarak düşünün. Hayatını yaşadın. Şimdi geriye kalanları alın ve onu doğru şekilde yaşayın. Bundan daha iyi bir motivasyon olabilir mi? Marcus Aurelius,
Bu motive edici gücün kilidini açmak için sıklıkla ölümün kaçınılmazlığı üzerine meditasyon yapmayı önerdi. Zamanınızın tükendiğini görselleştirmek için okurken veya günlük tutarken 10-15 dakikanızı ayırmanız bile içselleştirildikten sonra öz kontrol yeteneklerinizi derinden etkileyebilir. Yansıtıcı uygulama, ertelemek yerine şimdi odaklanılması gereken şeye dair bakış açısını yeniler. En önemlisi memento mori şu soru sormaya teşvik ediyor. Yaşam armağanına sahipken yeterince amaç doğrultusunda yaşıyor muyum? Cevabınız hayırsa bugün öz disiplini kurmaya başlamanın tam zamanı. Stoacılar anlamsız şikayetler veya kendine acımadan kaçınılmaz rahatsızlığa veya zorluklara isteyerek katlanmayı kendi kendine hakim olmanın güçlü bir yolu olarak vaaz ediyorlardı. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi, ideal kişi karşılaştığı sorunlar karşısında öz denetim uygular ve kendisine saygısı olan rasyonel bir sosyal varlığın yapacağı şeyleri isteyerek yapar. Sonuçta kendine saygının bir kısmı uygunsuz olsa bile taahhütleri yerine getirmek anlamına gelir. Zorluklar ortaya çıktığında görevden kaçanlara kimse saygı duymaz. Zorluğa göğüs geren ya da zorluğa yönelen modern askeri zihinler yankılanıyor. Hoş olmayan görevler arasında tüm öğleden sonra satış potansiyel müşterilerini aramamak, vergi beyannamelerini tamamlamak veya pis bir evi temizlemek yer alabilir. Tüm bunlar değişen derecelerde öz disiplin gerektiren birçok alandan kaçınır. Ancak Stoacıların öne sürdüğü gibi gerekli küçük mücadelelerden kaçınmak yalnızca gücün ve eylemliliğin azalmasına yol açar. Marcus şunu ekliyor. Olayların istediğiniz gibi sonuçlanacağını ummayın. Olayların ne şekilde olursa olsun hoş karşılayın. Barışa giden yol budur. Marcus Aurelius, Roma İmparatorluğu'na liderlik etme görevlerinde büyük bir öz disiplin modeli oluşturmak zorundaydı. Geniş topluluğunun daha büyük iyiliğine hizmet etmek için sürekli olarak egosunu ve kişisel çıkarlarını bir kenara koyuyordu. İnsanlığa katkıda bulunmak için bencil kaygıların ötesine odaklanmanın nasıl derin bir anlam ve kişisel ustalık kazandırdığını sık sık yazdı. Biz de bu prensibi her ölçekte uygulayarak amacı besleyebiliriz. Marcus, nezaket ve duygusal zeka yoluyla aile, arkadaşlar veya meslektaşlarla ilişkileri geliştirerek eve yakın bir yerden başlamayı tavsiye etti. Buradan yerel kuruluşlarla sivil katılım fırsatlarını veya zaferden ziyade büyümeye odaklanan gönüllülük çabalarını arayın. Kişisel rahatlığın yerine toplumsal taahhütlere öncelik vermek, öz disiplin için gerekli zihinsel kasları geliştirir. Araştırmalar bunun aynı zamanda daha yüksek refaha da yol açtığını gösteriyor. Marcus'un o zamanlar bildiği gibi, neşeyi getiren şey iyiliktir. Kalbinizi doğru tutmaktır. Yani sonuç olarak yargılarınızı gerçeklikle uyumlu hale getirmek için algılarınızı ve fikirlerinizi sürekli olarak değerlendirin. Doğrudan etkilemek için çabalarınızı yalnızca kontrolünüz altında olan şeylere yoğunlaştırın. Yıkıcı duygulara hakim olmak için mantığın ve net düşünmenin gücünden yararlanın. Şu andaki amaca yönelik eylemi motive etmek için sık sık ölümlülük üzerine düşünün. Zaman içinde öz disiplini geliştirmek için zorlukları eğitim alanı olarak kabul edin. İnsan topluluğuna değer katmak için kendinizin ötesine bakın. Kişisel ustalık kalıcı hale gelene kadar günlük stoacı uygulamalara bağlı kalın. Marcus Aurelius'un kişisel ustalığa ulaşma konusunda bilgece rehberliği, kişisel sorumluluk seviyemizin kaderlerimiz üzerinde uygulayabileceğimiz kontrolü belirlediğini ortaya koyuyor. Zihinsel yetilerimizi yalnızca karakterlerimizi mükemmelleştirmeye odaklayarak, yıkıcı dürtülere karşı mantığı uygulayarak, zorlukların kaçınılmazlığını kucaklayarak ve özverili bir şekilde topluma katkıda bulunarak tepkisel duygularımızı ve çevremizi aşarız. Tutarlı, alçak gönüllü eylemlerle birleşen bu aydınlanmış algısal değişimler yoluyla öz disiplinin tohumları kalıcı olarak kök salıyor. Yavaş yavaş gelişmiş eylemliliğin, ilişkilerin ve amacın meyveleri hasat edilir. Ancak stoacı bahçeyi pasif bir şekilde uzaktan hayranlıkla izlemek yerine her gün toprağı yeniden işlememiz gerekiyor. Roma İmparatoru kalıcı davranış değişikliğinin geçici isteklerle değil, asil, bazen rahatsız edici bir çalışmayla sağlanacağını biliyordu. Video bitti, hoşça kalın.